Yüzlerce iş başvurusu yapmanıza rağmen olumlu bir sonuç alamıyor musunuz? Bedauerlicherweise müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Sie leider nicht einstellen können diye başlayan onlarca mail mi alıyorsunuz? Bunun sebebi güzel bir özgeçmiş yani Lebenslauf hazırlayamayışınızdan dolayı olabilir. Rakipleriniz sizden çok daha iyi Lebenslauf hazırladıkları için mülakatlara çağrılıyorlar ama siz çağrılmıyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz Almanlar çok kuralcı insanlar. Çocukluktan itibaren öyle yetiştiriliyorlar. Her şey kanuna, kitabına tam uygun olmalı diye düşünüyorlar. Lebenslauf ile ilgili kesin kurallar olmasa da Alman iş piyasasının kabul ettiği bazı şablonlar var. Bugün size Almanya'da özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat etmek gerektiğinden kısaca bahsedeceğim. Ancak anlatacaklarım aslında tüm Avrupa'da hatta dünyada geçerli olan temel kurallar diyebiliriz. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun bu işin ne kadar incelikli olduğunu da öğrenmiş olacaksınız. Ben de uzun süre Almanya'da iş aradım ve farklı alanlarda yaklaşık 400 kadar iş başvurusunda bulundum. Defalarca CV hazırladım. Hatta bu konuda profesyonel hizmet veren firmalara başvurdum. Lebenslauf'umu oralara gönderdim ve birkaç defa düzelttikten sonra yaptığım başvurular sonucunda bana dönüşlerin daha fazlalaştığını gördüm. Eğer ilk defa videoma denk geldiyseniz ben Almanya'dan Ayhan. Uzun süredir Almanya'da yaşıyorum ve edindiğim bilgileri sizin gibi dostlarla paylaşıyorum. Bu tür videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ben Lebenslauf yani özgeçmiş hazırlamayı iki bölüm halinde ele alacağım. Birincisi şekil yönünden, ikincisi ise içerik yönünden olacak. Bunun için ben Canva sitesini kullanıyorum. Ücretsiz olarak kaydolup siz de buradan kolayca CV'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Bazen CV diyorum İngilizcesi, bazen Türkçe özgeçmiş, bazense Almanca Lebenslauf diyeceğim. Aslında hepsi aynı şey. Canva ile hazırlamak zorunda değilsiniz tabii ki. Word de olabilir veya farklı bir text programı OpenOffice'te de olabilir. Canva bana daha kolay geldiği için burayı tavsiye ediyorum. Bilmeyenler için Google'a Canva yazıp ilk çıkan siteye giriyoruz ve kısa bir kayıt işleminden sonra siteye giriş yapıyoruz. Hazırlarken şekil yönünden dikkat edeceğimiz şeylerin en başında geleni bir şablon seçimi. İki sütunlu yani sağ ve sol bölmeli şablonlardan kaçının. Almanya'da birçok kurum CV'leri otomatik sistemlerle yani ATS programlarıyla tarıyor. Bu şablonlar bilgilerin yanlış okunmasına veya tamamen atlanmasına sebep olabiliyor. En güvenli seçim tek sütunlu, sade ve profesyonel bir tasarım. Bu sistemin nasıl bir şey olduğundan kısaca bahsetmek gerekirse soldan sağa doğru böyle satırı okuyor optik okuyucu ve onun neticesinde size bir sonuç çıkarıyor. Sonra bunu insan kaynaklarındaki kişilere gönderiyor. İnsan kaynaklarındaki kişiler de böyle karışık olan şeylerde tabii ki red veriyorlar. Yani daha bakmaya değer görmüyorlar. Bunun için en mantıklısı tek sütunlu sade bir tasarım seçimi. İkincisi beyaz arka plan kullanın. Personel Abteilunglar genellikle CV'yi siyah beyaz çıktı alıyorlar ve eğer bu durumda renkli şablonlar kullanırsanız yazılar ve resimler birbirine karıştığından dolayı okunması biraz zor hale geliyor. Bu da sizin şansınızı azaltan sebeplerden bir tanesi oluyor. Bunlardan da kaçının. Yani beyaz arka plan kullanın. Üçüncü maddemiz okunaklı bir font seçin. Yazılar dikey, temiz ve net olsun. Önemli başlıkları kalın, diğerlerini normal fontta bırakın. Tüm başlıklar aynı font ve boyutta olsun. Yani bir yeri büyük, bir yeri küçük değil de başlıkların hepsi aynı font ve boyutta. İçerikler yine aynı font ve boyutta olmalı ki bu da göze güzel hitap etsin. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Benim eğer iyi bir içeriğim varsa, eğer benim güzel bir özgeçmişim varsa fonta mı takılırlar? Evet, fonta bile takılıyorlar. Eğer birden fazla sayfa kullanacaksanız sayfa genişliği, satır aralıkları, yazı boyutu tüm sayfalarda aynı olmalı. Sayfa numarası ekleyin. CV'nizde eğer birden fazla sayfa varsa sayfanın alt kısmına sayfa numarası eklemeyi unutmayın. En altta adınızı yazın ve dijital imza ekleyin. Her bölüm arasında yeterli boşluk bırakın. CV sıkışık görünmez ve okunabilirliği bu şekilde artmış olur. Bunu okuyan kişiler tabii ki bir günde belki onlarca CV okuyorlar, belki yüzlerce. Dolayısıyla burada sizin satırların birbirine girmiş olması şansınızı azaltacaktır. Uzun paragraflardan kaçının. Kısa ve net olun. Çok uzun şeyler yazmayın yani. Tutarlı tarih formatı kullanın. Tüm tarihler aynı formatta olmalı. Örneğin burada gördüğümüz gibi ayları ve yılların arasını slash işaretiyle ayırdıysanız tamamında aynı formatı kullanın. Noktayla ayırdıysanız hepsinde nokta kullanın. Çok renkli şeylerden kaçının.
Çok küçük belki işte başlıkları çok koyu kahverengiyle yazıyorsanız bir alt başlığı veya içeriği siyahla yazabilirsiniz. Bu kadar. Ama çok fazla renkli şeylerden kaçının. Okunabilirliğini test edin. CV'yi hazırlayıp tamamladıktan sonra onu PDF'e çevirin ve daha sonra bir çıktı alın. Bakın okunabiliyor mu, okunamıyor mu? Gerçekten satır aralıkları nasıl, maddeler güzel görünüyor mu diye şekil yönünden yani göze hitap etmesine dikkat edin. Evet, PDF formatında eğer gönderecekseniz bu CV'yi işte adı soyadı lebenslauf.pdf şeklinde isimlendirin. Çünkü onlara bir yüzlerce PDF gidiyor. Karışmaması için bu şekilde gönderin. Zaten çoğu yere online başvuru yapıyoruz. Gelelim içerikle alakalı maddelere. Her başvuruya özel içerik hazırlayın. Yani bir tane CV hazırladım ben, işte bunu ben her yere topluca göndereyim değil de o gönderdiğiniz firmaya özel hazırlayın. Eğer aynı alandaysa belki tekrar tekrar hazırlamanıza gerek yok. Ama farklı alanlardaki işlere başvuru yapıyorsanız o zaman CV'nizi ona göre düzenleyin. Fotoğraf kullanmayla alakalı arka planı sade veya hafif koyu tonlarda olsun. Erkekler için gömlek ceket, kadınlar için sade ve doğal görünüm ideal. Fotoğraf güven ve ciddiyet hissi vermeli. Ad ve ünvan bölümü. İsminizin altına meslek ünvanınızı ekleyin. Pozisyona uygunsa doğrudan o ünvanı yazabilirsiniz. Profil kısmı yani Kurzbeschreibung bölümünde kısa bir profil bölümü ekleyin. 2 ya da 4 cümlelik olabilir. İşveren burada sizin kim olduğunuzu, güçlü yönlerinizi, hedefinizi hemen anlamalı. Doğum tarihi, yaşı ilerlemiş adaylar için doğum tarihinin yazılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bakan kişi ya bu adam zaten yaşını başını almış, yaşlanmış bir yere kadar gelmiş. Bunu alıp işe alıp ne yapacağız diye düşünebilirler. Onun için yaşınız belli bir seviyenin üzerindeyseniz yaşınızı yazmıyorsunuz. İş deneyimlerinizi yani Berufserfahrung kısmını en son işten geriye doğru sıralayın. Yani ilk başta en son yaptığımız iş, sonra ondan önceki, sonra ondan önceki şeklinde. Eğitim de aynı şekilde. Görevleri kısa ve net cümlelerle madde madde yazın. Ne yaptıysanız. Yani yaptığınız işteki o maddeleri, önemli noktaları, Stichpunkt, punktları yani yaptığınız işin tam merkezinde ne varsa onları böyle madde madde yazabilirsiniz. Ama çok detaya girmeye gerek yok. Eğitim ve Ausbildung yani Ausbildung, Weiterbildung kısmını da yine aynı şekilde ters kronolojik sırayla yazın. Lise diplomanız Almanya'da tanınıyorsa mutlaka belirtin. İşte üniversite mezunuysanız üniversite diplomanız, altına lise diplomanız, bitirdiğiniz kurslar, sertifikaları ayrı ayrı listeleyin. Bilgisayar, dil ve ehliyet bilgilerinizi de onun altına sıralayın. Almanca dil seviyeniz B1 mi, B2 mi, C1 mi bunları yazın. Ehliyet sınıfınızı mutlaka belirtin. Çünkü birçok firma sizin flexible olmanızı bekliyor. Yani aracınız varsa Eigene Perkavi Vorhanden diye belirt. Benim arabam var her yere gelirim. Alta imza atılması zorunlu değil ancak eğer atarsanız bu bir profesyonellik hissi verir. İster bunu tarayıp ıslak imza atabilirsiniz ya da dijital imza ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir iki noktanın üzerinden belki bir kere daha geçmek lazım. Bunlardan bir tanesi persönliche Daten kısmı. Burada mutlaka telefon numaramızı ve yaklaşık adresimizi yazıyoruz. Kapı numaramıza kadar yazmamıza gerek yok. CV'mizi okuyan kişiler bizim nerede oturduğumuzu bilmeleri gerekir. Çünkü belki yakınlığımıza göre bir Vorstellungsgespräch'e çağıracaklar veya çağırmayacaklar. Bu Lebenslauf'la uğraşmak istemiyorsanız ben size bunun linkini paylaşabilirim. Siz burada gördüğünüz bu Mehmet Çalışkan adlı kişinin yani böyle birisi yok tabii ki. Bu tamamen hayali bir insan. Bu kişinin bilgilerini yani şu formatı sizinle paylaşabilirim. Sizin sadece yorumlara bir şeyler yazıp bunu benden talep etmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu konuyu da belirtmekte fayda var. Berufserfahrung kısmı yani mesleki safahat kısmı yani yaptığınız işlerle eğitim kısmını birbirinden ayırmanız sizin faydanıza olacaktır. Çünkü CV'yi okuyan kişiler ilk önce sizin neler yaptığınıza bakıyorlar. Hangi alanlarda çalıştınız, ne kadar süre tecrübeniz var ona bakıyorlar. Dolayısıyla birinci bölümde yani sondan geriye doğru çalıştığınız işler, yaptığınız işler, hali hazırda çalışmıyorsanız hangi alana hazırlandığınızı. Mesela 4. ayın 24'ünden günümüze kadar Berufliche Neuorientierung yapıyormuş bu arkadaş. Yeni bir alana, mesleki alana Orientierung yani o alanda kendini yetiştirmeye çalışıyormuş. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.